Hoş geldiniz. Bugün erkeklerin hayatları boyunca çoğu zaman zor yoldan edindikleri 4 önemli hayat dersi paylaşalım. Her birimiz bu dersleri bir şekilde deneyimlemek durumunda kalacağız. Eğer henüz başınıza gelmediyse öncesinde bunları bilmek süreci en az zararlı atlatmanız için faydalı olacak. Bu yüzden bazılarımız için zamanı geçmeden anlatılması lazım. Başlamadan önce eğer bu kanala abone değilseniz ve abone olursanız bana oldukça destek vermiş olursunuz. Sizin için böyle videoları yapmaya devam ederim. Uzatmadan başlıyorum. 1. Vücudu hor kullanmak. Kötü alışkanlıkların ne olduğunu bilirsiniz. Teker teker alt başlığa ayırmayacağım. Ben daha çok hareketli yaşam üzerinde duracağım. 35-40 yaşına gelene kadar vücudun diriliği yerinde olduğu için kişi kendini genellikle harekete geçmek için zorunda hissetmiyor. Ağrısı acısı yoksa hallerinden memnunlar. Beden işçiliği dediğimiz türdeki işlerinde büyük bir kısmını erkeklerin üstlenmesinden ötürü yıldan yıla bu antrenmansız vücudun iş yükünü kaldıramadığını görüyoruz. 20 ila 40 yaşlar arasında yapılan düzenli direnç egzersizleri sizin güzel yaşlanmak dediğimiz duruma sahip olup olmayacağınızı belirleyecek. 30 yaşından sonra her sene vücudumuzdaki kasların en az %1'ini kaybediyoruz. Akıntıya karşı yüzerek bundan etkilenmemek mümkün. Fakat ne yazık ki direnç egzersizleri tembellik veya benim ihtiyacım yok yanılsaması yüzünden postür ağrıları başlamadan uygulanmıyor. Yaşlanınca da küçük R harfine benzeyerek yürüyorlar. Daha da kötüsü gençken vücut tolere edebildiğinden vücutları semptom göstermediği için bazıları tıkanan kalp damarlarının farkında bile olmuyor. Sonra 35-40 yaşındayken bir köpek tarafından kovalandığında kardiyovasküler egzersiz geçmişi olmayanların kalpleri önceden böyle bir ani yüklenmeye hazır olmadığından köpekten kaçarken bir anda kalbi tekliyor ve aniden yere yığılıp kalp krizi geçirip ölüyorlar. Genellikle de ölümle sonuçlanır. Çünkü bildiğimiz gibi erken yaşta kalbe giden pek alternatif damar yolları bulunmadığı için yaşlılara göre kalp krizini atlatma şansları çok daha düşük. Bazıları da bu şekilde bu hayat dersini en zor yoldan hayatıyla ödeyerek öğreniyor. 2. Enflasyon üstü getirisi olan yatırımlar yapmak. Erkeklerin çoğu 30 yaşına kadar yatırım yapmanın ne kadar kıymetli olduğunu geç öğrenirler. Gençken erkekler özellikle kariyerlerine yatırım yapmayı ön planda tutarlar. Ancak çoğu gencin finansal okuryazarlığı da yok ve edinmesi gerektiği hakkında bir bilinç de oluşmamış. Bu yüzden de sokaktan 100 kişiyi çevirsek en az 80'i en etkili yatırım aracını sorduğumuzda altın cevabını verirler. Gerçekten de finansal okuryazarlığı olmayanlar için kısa vadede enflasyondan korunmanın en tercih edilen yolu budur. Fakat bu tarz bir yatırım aracının en büyük sıkıntısı sadece enflasyon bazında değer kazandığı gerçeğidir. Yani en iyi ihtimalle nötr de kalmak anlamına gelir. Bu da 20-30 sene bile düzenli biriktirseniz toplumdaki sosyoekonomik sınıfınızın neredeyse hiç değişmeyeceği ve sınıf atlayamayacağınız anlamına gelir. Bu neredeyse her ülke için böyle. Dolayısıyla birikimi sadece zarara girmeyelim mentalitesinde yapanlar, alım gücü hayat boyu aynı kalıp aynı sigortalı işi yaparak emekli olmaktan genellikle kurtulamayan kişilerden çıkıyor ve geriye dönüp baktıklarında keşke daha girişken olsaydık, gözümüz daha açık olsaydı diyorlar. Çünkü enflasyon üstü getiri sağlayan araçları çoğunlukla anca 50 yaş üstüne gelince fark edebiliyorlar. Düzenli fon almak veyahut short oynamadan uzun vadeli hisse senedi kağıtları toplamak çoğu kişinin aklına gençken gelmeyebiliyor. Dolayısıyla esas hedefleri enflasyon üstü getiri yerine malı, mülkü, yastık altı birikmişlerini korumak olduğu için tek bir kıymetli madene yatırım yaparak uzun vadede kendi işini kurmak gibi girişimcilik atılımlarını baltalıyor. Sonuç olarak istemeye gittikleri iş yerlerinden ve mesleğinden kendilerini zamanında kurtaramıyorlar. 3. Evdeki bakım onarım işleri becerisi geliştirmek. Kendi evinin duvarlarını ustaca boyayabilmekten tutun, karmaşık bir mühendislik becerisi gerektirmeyen her türlü tesisat, kaplama, tadilat ve eşya bakım onarımını bekar bir erkek iken kesinlikle öğrenmek gerekiyor. Özellikle eve neredeyse her gelen tırnak içinde ustanın ahlakı çürümüş bir toplumda potansiyel bir dolandırıcı, kalpazan olduğu gerçeği ortadayken, aynı şekilde yüksek enflasyon sahibi ülkelerde fazladan sokağa atacak her bir kuruşun değeri büyükken, fakat yaşadığınız ülkenin alım gücü fark etmeksizin bir erkek olarak hepimizin geç olmadan öğrenmesi gerekir. Bir erkeğin gelecekte evlendiği karısıyla beğendiği bir avizeyi bile usta çağırıp ona taktırması yakışık alır bir durum değil. Bu tarz basit elektronik bağlantılar, tıkanan lavabo hortumunu söküp temizlemek, sehpanın, masanın kırılan ayağını yerine oturtmak,
Çizilen bir duvarı basit bir fırça yardımıyla boyamak gibi basit gibi görülen ama kritik işler 40 yaşına basmış bir aile babasının bilmesi gereken becerilerdir. 40 yaşında bir erkek matkap tutmayı bilmek zorunda. Evine sipariş ettiği delik yerleri önceden hazırlanmış demonte bir televizyon sehpasını kılavuza baka baka matkapla vidalayıp kuramıyorsa büyük bir sıkıntı var demektir. Bekar veya evli bir erkeğin mutlaka bunları yapabiliyor olması gerekir. Özellikle de evli ise evlenmek evi birlikte kurmak demektir. Bu her şeyin montajını siz üstlenin demek değil ama evinize aldığınız her farklı eşya için basit bir pürüz çıktığında ustayı aramanız gerekiyorsa o kadın sizinle mi evlendi yoksa ustalarla mı sormak lazım. Bir işi bilmezsin, diğer işten anlamazsın, problem yok. Fakat mobilya, beyaz eşya, duvar, tesisat, hiçbir tecrübeniz yoksa o kadın sizin erkeklik vasfınızı tekrar tekrar sorgular ve bunu da illa bilinçli olarak yapmaz. Çünkü sevsek de sevmesek de ezelden beridir erkeklerin görev tanımı troubleshooting dediğimiz sorun çözme mekanizmasına dayalı. Çoğu canlı türünde bu böyle. Siz bilinç seviyesinde istemeseniz de bir kadın olarak bilinç dışınız içgüdüsü gereği partnerinize duyduğunuz saygıyı azaltacak. Zamanla nedenini bilmediğiniz bir uzaklaşma yaşanacak. Sizin bilinç seviyesinde ondan böyle bir beklentiniz olmadığı halde içgüdünüz o kişinin gözünüzdeki değerini düşürecek. Çünkü o ilkel beyin kısmı erkeğinin kendi kendisine yetebilecek güçte olması beklentisi içine girecek şekilde kodlanmış. Bundan kaçış yok. Kaldı ki şunları bilmek bir erkek için illa evlenmeyi gerektirmiyor. Yalnız yaşayan bekar bir erkek bile kendi söküğünü dikebilmeli, kendi kendisine yetebilmeli. Bunu toplumsal cinsiyet diyerek kültürel normlar şeklinde basite indirgeyemeyiz. Bu durum temelde evrimsel biyolojinin konusu. Mağara döneminden beri problem çözme işi erkeklerde olan bir durum. Köylü hayatında erkeklerin 10'lu yaşlarında öğrenip usta olduğu boya, tadilat, tesisat, montaj işlerini artık şekilliler olarak 30'lu yaşlarımızda bile bilmiyoruz. Hiçbir şeyi kendimiz yapma zorunluluğunda kalmamış nesiller olarak bu tarz işleri köylü baba amcalarımızdan bekledik. Onların eli sıcak yaparlar. Yeni dönem erkekleri durum opsiyonel olduğu için önemini anlamıyor ve onlar henüz hayattayken babaları amcaları yaparken yanlarında durup izleyip öğrenmeye çalışmıyor. Onlar hayattayken dikey aktarım ile onlardan bir şeyler kapalım ileride kritik bir role sahip olacak demiyorlar. Bu yüzden de iş kendi evini kendi düzmeye geldiği vakit bu durum erkek için hem yüklü bir maddi külfetin altına girmesiyle hem de partnerinin gözündeki saygınlığı zamanla kaybetmesi şeklinde sonuçlanıyor. Yani zor yoldan bedeller ödeyerek çok geç öğrenilmiş oluyor. 4. Yan gelir sağlayan bir beceri edinmek. Bunun çok geç öğrenilmesinin sonucu olarak 8-10 saatlik ana işin üstüne her gün saatlerce mecburiyetten taksicilik gibi yorucu işlerle uğraşıldığını biliyoruz. Çünkü bize her gün saatlerce çalışmayı gerektirmeyecek bir beceri ve iş koluna zamanında vakit ayırmadık. Bu yüzden vasıflı bir iş olmayan ve haliyle her gün ana iş sonrası ekstradan iş yükü anlamına gelen işler yapmak durumunda kalınıyor. Halbuki öğrencilik yıllarında yeterli zamanı olan erkekler bu boş vakitlerini her gün saatlerce çalışmasına gerek kalmayacak bir meslek edinimine harcasalardı bir kez düzeni oturtup sadece haftanın belirli günleri kurmuş olduğu sistemin işlediğinden emin olmak için kontrol amaçlı üstünde durmaları yeterli olabilirdi. Veyahut müşteri bazlı çalışabileceği ve iş yetiştirme süresi esnek olan online bir edinime haftanın birkaç saatini tasarım için harcayarak vaktini ayırabilirdi. Bu tarz programları veya programlamaları ücretsiz olarak saatlerce tek bir videoda anlatan tutorial videoları mevcut. Mesleğe atılıp da tam zamanlı bir işi olduğunda gerek zaman, gerek yorgunluk, gerekse mentalinin müsaade etmeyecek olmasından ötürü bunu yapmaya imkanları kalmıyor. Zamanında bu edinimleri kendilerine katmaları gerektiğini de çok geç öğreniyorlar. Yaşadıkları haneye daha az efor sarf ederek bir ek gelir sağlayabilme imkanını kaçırarak acı yoldan deneyimleme durumunda kalıyorlar. Her ne kadar bu saydığım maddelere neden sadece erkekler tabi olsun ki şeklinde düşünecek feminist bir düşünce gelişebilecek olsa da ne yazık ki iş öyle değil. Bu saydıklarımı kadınların da yapması çok iyi olur. En azından erkeğin yükünü azaltmış olur. Fakat burada erkek maddeleri şeklinde anlatmamın nedeni bunun o kanat için bir mecburiyet olduğudur. Her ne kadar bazı kafalardan itiraz sesleri yükselse de sonucu değiştirmeyecek bir gerçek var. Bir hanenin ana taşıyıcı kolonu erkektir ve buna biz karar vermiyoruz. Kim bilerek isteyerek kendisini böyle bir yükün altına koymak ister?
Her ne kadar kadın kanadından biz toplumsal cinsiyeti yıkmaya çalışıyoruz, bunun mücadelesini veriyoruz gibi söylemler çıksa da pratikte tüm sağ işlerini cinsiyetsiz robotlar devralmadığı ve sizin yerinize işe robotu aldıkları için size oturduğunuz yerden aydan aya düzenli maaş yatmadığı sürece bu yük her daim erkeklerin omzunda kalacak. O günler geldiğinde belki de gerçekten toplumsal cinsiyet rollerini yıkmış olacağız. Fakat şu an hala dünya medeniyeti çalışırken iş gücü açısından ağırlıklı olarak insana bağımlı durumda. Bu bağlamda günümüz dünya toplumu dinamiklerine göre konu yan geliri bile olsa bunu birincil olarak düşünmesi gereken erkektir. Kadın düşünürse o ekstra olur, o opsiyoneldir. Ama erkek tarafı bunu düşünmek zorundadır. Bu noktada kadın üzerinde bir hegemonya kurmak gibi bir art niyet yok. Söylediğim gibi bu iş yükünü biz istemiyoruz. Fakat mevcut dinamiklere de değişene kadar ayak uydurmak zorundayız. Değişimi de biz değil, otonom endüstri devrimi yapacak. O günler gelene kadar durup bu edinimleri kazanmadan beklersek hem kendimiz hem de varsa yuvamız için çok geç kalmış oluyoruz. Bu videoluk verebileceğim tavsiyeler bu kadardı. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa ve henüz abone değilseniz kanalıma abone olup yorum yaparsanız algoritma kanalı daha fazla ana sayfaya çıkartabilir. Bu sayede daha çok kişiye ulaşmış oluruz. Kanalımda bu tarz pek çok video mevcut. İlginizi çekerse beklerim.